25 Temmuz 2026'da Celcelutiye zamansız mekansız şifreler eğitimini yapacağız. Bir uzmanlık eğitimi derinlere inmek için. Kötülüğün sebebi ne? Neden bu kadar kandırıyor? İyilik çok mu zor? Gizli doktrin ve gayb alemlerinin açılması, Celcelutiye duası, İsmi Azamı ve tüm sırları. Allah'ın Bedi ismi ne demek? Bedi'nin arkasında ne var? Celcelutiye havas ve esrarı. Celcelutiye içindeki mukatta harfleri, esmalar, Süryanice esmalar, ayetler, Celcelutiye ve astroloji ilişkisi. Celcelutiye ile bilincinizi arındırma, şifa çalışmaları. Celcelutiye beyitleriyle kapalı kapıları açalım, detaylı çalışma. Hatemi, Süleymani ve Celcelutiye İsmi Azamı. 7 harfin sarı ve Fatiha, Hazreti Ali'nin ağlatan hayatı, Hazreti Ali'nin ilmi yolu, gerçek İslam yolu. Hazreti Ali'nin kaybolan gizemi, Zülfikar kılıcı, Celcelutiye'nin cinlerle ilgisi, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in sonrası Alevilik, Hazreti Adem'den gelen Mührü Süleymani sırrı, Berhetiye ve 5 ayet sırrı, Cevşen-ü Kebir sırrı açıklaması, Evrad-i Kutsiye duası açıklaması, El Kulubut Dariya yakaran gönüller duaları, zikir nedir? Derine inelim. Sekine duası, Cünnetil Esma ve 19 hacet namazı bağı, İbnül Arabi'nin salavatları, İmam-ı Gazali'nin duaları ve korunmaları, dualar, vevkler, büyüler ve çözümleri, örnek hayatları da inceleyelim. Her bir fert, kazandıklarına karşılık Allah katında tutulan bir rehindir. Müddessir 38. Burada anlatılan sır nedir? Ruhun karanlık odaları ve ışığa çıkış yolculuğu. Artık kıyam zamanı, bilmediklerimizi öğrenmenin zamanı. Hazreti Adem elmayı kopardığı zaman artık bizim gibi oldu denmesinin arkasındaki hakikati bilme zamanı. Kıyam, ey insanoğlu, tekrar ayağa kalk ve doğrul, kendini bildir. Kendini bilen Rabbini bilir. Hepinizi bekliyorum 25 Temmuz'da sevgili dostlarım. Allah ilmimizi arttırsın, hak yolunda yürümeyi hepimize nasip etsin inşallah. Duygularını bastırıyorsan, açıkça ve kolayca ağlamıyorsan, büyük ihtimalle duygusal olarak bastırılmış bir kişisin. Bir önceki neslin bizler gibi olmadığı malum. Bizden sonraki nesil de çok farklı yetişiyor. Dolayısıyla ayıp denilen olaylar vardı. Bizim çocukluğumuzda hatırlarsınız. Bizi yetiştiren anne babalar da bu ayıp kültürünü seviyorlardı. Dolayısıyla duygularını bastırmaktan da hiç geri kalmadılar. Hatta gözlerinden nadiren sevinç veya mutluluk gözyaşları çıkardı. Ağlamak çoğumuz için rahatsız edici, garip, hatta utanç verici. Öyle düşünüyoruz. Bazılarımız hele çok fazla. Erkeklerde fiziksel zayıflığı, kadınlarda ise duygusal kırılganlığı ifade ediyor. Peki buradaki gerçek zayıflık nedir? Gerçek zayıflık duygularınızı ağlayarak kabul etmek değil, onlardan saklanmaktır. En üzücü şey, ağladığında hala duygularını bastırmaya çalıştığını duyabiliyorum. Ağlamak seni insan yapan şeydir. Ama patlayana kadar tüm bu duyguları biriktiriyorsun. Bana daha çok ağlayacağına söz ver. İçinde taşıdığın içsel ağırlıktan inanılmaz bir rahatlama hissedeceksin. Her gün denemeyi kabul et. Peki ne olacak? Ağlamayı yeniden öğrenmeye çalış. Duygularını özgürce bastırılmamış, engellenmemiş bir şekilde akmasına izin vermeye çalış. Çünkü duygusal olarak bastırılmış bir insan olmanın
Takdire şayan hiçbir yanı yok. Duygusal olarak bastırılmış insanlar dünyadaki en büyük çekişmeyi yaratırlar. Cinsel bastırmanın insanlar ve toplum üzerindeki etkilerini düşünün. Kabul edilmeyen duyguların yarattığı tahribat hakkında fikir edinebilirsiniz. Duygusal olarak bastırılmış bir kişi olduğunu nasıl anlarsın? Rahat ve özgürce ağlamada zorluk çekersin. İçtenlikle gülmede zorluk çekersin. Duyguları tanımlamada zorluk çekersin. Kişinin hissettiklerini ifade etmede zorluk çekmesi de bir diğer taraf. Duygusal olarak insanlara açılmakta zorluk çekersin. Gizlilik, düşüncelerini, fikirlerini ve duygularını başkalarıyla pek paylaşmazsın. Açıklanamayan ruh hali değişimleri, melankoli ve kasvet hissedersin. Öfke, üzüntü gibi güçlü duyguları ifade edemezsin. Duyguları içine atıp içe doğru patlarsın. Bence duygularımızı ağlayarak kabul etmek akıllıca bir yaşam biçimi. Sonuçta eğer hiçbir amaca hizmet etmiyorsa neden gözyaşı dökme yeteneğine sahip olayım ki? Ağlamak, gülmek gibi. Mutluluğumuz için bence olmazsa olmaz. Bu kadar karanlık ve sefil duygularla doluyken nasıl gülebiliriz? Gülmeyi öğrenmeden önce ağlamayı öğrenmemiz gerekir. Olumsuz duygularını gülerek yok edemezsin. Onlar yine de orada olacaklar. Altta seyreltilmiş olsalar bile. Bu iblisin dünyasında o kadar fazla güç oyunları oynanıyor ki, o kadar fazla iblisin yolundan giden insan ruhları var ki, bir de çok kolay kandırabileceklerini düşünenler, ülkeleri yönetenler, onların altındaki kişiler, o kadar fazla zalimlik bütün dünyayı sarmış ki, böyle uzaktan, mağaradan baktığın zaman dünyaya daha farklı bakıyorsun. Belki siz içinde olduğunuz için pek fark edemiyorsunuz. Ama böyle bakınca izole bir şekilde daha iyi görünüyor bazı şeyler. İşin en kötüsü de işte içinde olduğunuzda anlamamak, farkına varmamak. Ne zaman fark ediyorsunuz? Canınız çok yandığı zaman fark ediyorsunuz. Peki insan ruhları neden bu kadar olumsuz bir dünyada yaşamayı bu kadar kolay kabullenebiliyorlar? Sonuçta burası bir laboratuvar alanıysa. Ağlamak gerginliklerimizi ve yüklerimizi hafifletmenin doğal bir yolu. Sorunlarımızı ortadan kaldırmaz. Ama sorunlarımızla daha dengeli bir şekilde başa çıkmamıza yardımcı olur. Özünde ağlamak daha canlı, kendimizi anlayan hayatlar yaşamamıza yardımcı olur. Çünkü ağladığın zaman bir duruyorsun. Hayatını bir noktalıyorsun o anda. Birden sorguya alıyorsun. Kendinle yüzleşiyorsun. Kendine nasıl zulüm ettiğin için ağlıyorsun aslında. Bunun farkındalığında olduğun için. Ruhunla yeniden bağlantı kurmayı öğren. Duygularını kabul et ve bu duygularını ifade etmekten vazgeçme asla. Şimdi biraz da duygusal iyileşme nasıl olur? Yani duyguları kullanarak iyileşme. Biraz da ona bakalım. Hayatında acı verici bir şey yaşadığında, ister ayrılık, ister çocukluk travması veya ihmal, ister sevdiğin birini kaybetmek, hatta işini kaybetmek, duygusal yaralar almak kaçınılmaz. Ancak tüm bu acı ve ızdırabı bırakıp duygusal olarak nasıl iyileşebileceğimize odaklanmamız gereken bir nokta var. Duygusal yaraları iyileştirmek hiçbir şekilde kolay veya pürüzsüz bir yolculuk değil, bunu demiyorum. Ancak muhtemelen mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamak için gerekli. Kendimizi iyileştirmek zorundayız. Bu dünya kötülerin olmayacak. Kötülük yapanlar da kendilerine gelecekler. Kötülükten iyilik doğar diye videolar yaptım daha önce. Kötülüğün resmini çektim diye videolar yaptım. Bilhassa bunları yaptım. Her iki tarafın da daha iyi anlaması için.
Ama şu da var ki herkes çok kötü değil, herkes de çok iyi değil. Daha çok karma durumlar söz konusu. Acının olayı size her zaman öğreteceği bir şeyin olması. Ancak bu herkesin acı çekmesi gerektiği veya başkalarına acı çektirmenin haklı olduğu anlamına gelmiyor. Bu sorgulamaları çok yapalım arkadaşlar. İster çok güçte yürüyen kişi olun, ister çok acı çekmekte yürüyen birisi olun, fark etmez. Ya da ben dünyanın iyilik meleğim vasfında kendini hisseden, bir ara ben de kendimi yeryüzü meleği falan hissetmiştim. Tabii bu geçici olan duygular. Şu anda da elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama hiçbirimiz melek değiliz bir kere. Öyle bir şey yok. Çünkü burası neydi? İblisin illüzyonuydu. Bunları çok anlatıyorum. Boşuna Adem'le birlikte iblis buraya atılmadı çünkü iblisin ağacından gelen illüzyon burası. Duygusal ve zihinsel iyileşmenin ilk dersi acını güce ve bilgeliğe dönüştürmeyi öğrenmek. Bak burada çok büyük bir sır var. Acını güce ve bilgeliğe dönüştürmek ne demek? Ben her ağladıktan sonra daha güçlü yola devam ediyorum. Daha güzel sentezler yapıp yazılar yazıyorum ya da sesler kaydediyorum. Çok denedim. Çünkü ancak o zaman duygusal olarak iyileşebilirsin. Peki duygusal olarak iyileşmenin yolları nelerdir? Hadi öğrenin. Birinci yöntem sabırlı olmak. Kendine karşı çok sert olmamak. Duygusal yaraları iyileştirmeye gelince hiçbir şey bir gecede olmaz. Sabırlı olman ve her şeyle başa çıkmak için kendine zaman vermen gerekir. Bu seni zayıf yapmaz. Aksine acı ve ızdıraptan kurtulmanın uzun bir süreç olduğunu, ancak kesinlikle değerli olduğunu anlayacak kadar akıllı olmanı sağlar. İyileşmek çok fazla çalışma gerektirir ve kendine bunun sana öğretmeye çalıştığı şeyi anlamak için zaman vermen önemli. İşler özellikle zorlayıcı görünse bile kendinden vazgeçmemeye çalışacaksın. Asla. Kendine zulüm etmeyeceksin diyorum her zaman. Zulüm ettiğin Allah'tır. Sen Allah'sın. Var olan her şey de öyle. Bunun bir süreç olduğunu ve duygusal olarak iyileşmek istiyorsan gerçekten devam edebilmek için sürecin çirkin kısımlarını da deneyimlemen gerektiğini unutma. İkinci durum, kendine karşı şefkat ve sevgiyle odaklan. Kendini sev diyoruz ya her zaman. Daha güzel ol, daha akıllı ol, daha canlı ol. Duygusal iyileşme süreci senden çok şey talep edebilir ve bu yolculuk her zaman kolay değil. Bu yüzden kendine çok ihtiyaç duyduğun öz şefkati, öz sevgiyi ve öz bakımı göstermen önemli. Duygusal olarak iyileşmeye çalıştığında bu senden çok şey alabilir ve böyle bir durumda kendine çok fazla sabır ve nezaket göstermen çok önemli. Kendini duygusal olarak iyileştirme yolculuğunda özellikle bedenine dikkat etmen ve sana ne söylemeye çalıştığını anlaman gerekir. Kendine iyi bak. Bunu birer birer adım atarak yap. Her zaman ne diyorum? Sağlıklı olman lazım. Sağlıklı olduğun zaman ruhsal sağlığında söz konusudur. İkisi birbirine ve hayattaki mutluluğunuzun en önemli adımı önce bedenen sağlıklı olmandan geçiyor. Sonuçta bu bedenin bir zaman süreci var. Hani geçerlilik tarihi var ya, satın aldığınız gıdaların üstünde, işlenmiş gıdaların üstünde şu tarihe kadar geçerli. Ondan sonra geçerli değil. Böyle kurgulanmış. Bu oyun, bu illüzyon böyle. Bu robotların bir süresi var. Limit aşımı olduğu zaman bitti. Robotun süresi bitiyor. Hop sen bir daha devam ediyorsun yola. Gitti geldi enkarnasyonlarına devam et. Üçüncü durum, gerçekçi beklentilere sahip ol. Hiç kimse uzun süre acı çekmekten veya acı içinde olmaktan hoşlanmaz.
Bu yüzden birçok insan iyileşme sürecini hızlandırmaya çalışır. Ancak bu asla iyi sonuçlar vermeyebilir. Sadece birkaç gün veya hafta içinde yaşadığın her şeyin üstesinden gelebileceğini düşünüyorsan, kendini daha fazla hayal kırıklığına hazırlıyorsun demektir. İlerleme zaman alır. Duygusal iyileşme söz konusu olduğunda gerçekçi beklentiler belirlemek uzun vadede sana daha iyi hizmet edecektir. İlerlemen 3 adım ileri, 1 adım geri gibi görünebilir. Ancak bunun sorun olmadığını unutma. Bu olduğunda başarısız olduğunu düşünme. İlerliyoruz ve aynı zamanda engellerle başa çıkmayı da öğreniyorsun. 4. durum, yavaş yavaş hayatının sorumluluğunu almayı öğreniyorsun. Yaralandığında ve acı çektiğinde bir başkasının gelip seni rahatlatmasını, korumasını ve kurtarmasını beklemek çok doğal. Hepimiz kurtarıcı arıyoruz, değil mi? Mehdi gelse de hepimizi kurtarsa. Bu dünyanın çivisi çıktı. Evet, haklısınız. Kendi hayatının Mehdi'si olmaya çalışsana. Acı çektiğinde veya acı çektiğinizde yakınlarına güvenmen normaldir. Ancak hayatının kontrolünü eline almayı bıraktığında ve diğer insanlar senin adına kararlar almaya başladığında işte bu endişe verici. Duygusal olarak iyileşmek istiyorsan yapman gereken en önemli şeylerden biri kendi hayatın için sorumluluk almak. En dibe vurduğunda her şeyim bitti, her şeyimi kaybettim. Ben bunu yaşadım, o yüzden iyi biliyorum. Senin için en iyi olanı ve bu rutinden çıkmak için ne yapman gerektiğini yalnızca senin bildiğini anlarsın. Yüksek benliğine soracaksın. İç sesin her zaman doğruyu söyler. Hiç kimse onun kadar iyi bilemez. Bunu sonunda anladığında hayatını ciddiye almaya başlarsın. Ve yavaş yavaş sefaletinden kurtulmak ve gerçekten hak ettiğin bir hayat yaşamak için çalışırsın. En dibe vurduğunda en güzel çareler gelir. 5. durum, hissettiklerini kucaklamak önemli. İyileşmek için onu hissetmen gerekiyor. Acıyla ilgili mesele, ondan kaçmaya ne kadar çok çalışırsan, uzun vadede onunla başa çıkmanın ne kadar zor olacağını anlarsın. Acıdan kaçmak veya ondan kaçınmaya çalışmak sadece iyileşmeni geciktirir. Aynı zamanda gelecekte daha fazla acı çekmene neden olabilir. Bastırılmış duygular, duygusal çalkantılara yol açabilir ve bunu yapmaya devam edersen, acıdan kurtulmak daha da zorlaşacaktır. Bu nedenle duygusal olarak iyileşmek için yapabileceğin en iyi şeylerden biri, kaçınmaya çalışmadan, içinde olup biteni hissetmek. Başlangıçta gerçekten zor olabilir. Ancak zamanla acınla bir önceki günden çok daha iyi başa çıkabileceğini göreceksin. 6. adım ya da durum. Her günün iyi bir gün olmayacağını bil. Ve bu bir sorun değil. Olabilir, insanın iyi gününde, kötü gününde. Normal. Bedensel olarak da, çevresel manipülasyon, her şey olabilir. Sadece aksilikler yaşıyor olman ve her gün iyi bir gün olmuyor diye bu acını yenemeyeceğin anlamına gelmiyor. Başarısızlıkların ve aksiliklerin sürecin bir parçası olduğunu ve bunlar olmadan öğrenme eğrisinin asla gerçekleşmeyeceğini her zaman hatırla. Neydi burası? Bir laboratuvar alanı. Burada biz nasıl öğreniyorduk ruh varlığı olarak? Deneyim yaşayarak öğreniyorduk. Kurgu bu. Çoğu zaman hayatın en iyi ve en önemli dersleri, mutlu ve mükemmel olanlara kıyasla zor, meydan okuyucu durumlarda öğrenilir. Her günün iyi bir gün olmayacağını ve bunun tamamen normal olduğunu kabul et. Kendine meydan oku ve hayatın sana attığı her türlü eğri topla başa çıkmayı öğren. İyileşmek yalnızca iyi kötüyle birlikte kabul etmeye istekli olduğunda mümkün. Hayat bir nefes kadar kısa. Her iki taraf içinde, kadın içinde, erkek içinde. Ama şunu da unutmayın. Bu hayattaki en büyük hediye zamanı paylaşmaktır.
İyilik yolundan ayrılmayın lütfen. 7. durum, işler bunaltıcı hale geldiğinde yardım istemekten çekinmeyin. Birçok insan durumunu anlatmaktan kaçınabilir, yardım istemekten kaçınabilir. Eğer çevrenizdeki dostlarınızdan ya da ailenizden böyle yardım isteyemiyorsanız, o zaman profesyonel yardım almaya çalışın. Bu şekilde çalışan çok kişi var aramızda. Ben de analizlerde elimden geldiği kadar siz olmaya çalışıyorum. Yani kendimi senin yerine koyuyorum. Senin gözünle bakıyorum hayata. Öyle aynı alıyorum. Sonra sana, kendini. Bir de duygusal uyuşma durumu var. Yani uyuşmuş gibi hissediyorsun. Resmen katılaştın yani. Peki nasıl oluyor bu durum? Duygusal uyuşukluk durumu. Duygusal kopukluktan veya duyarsızlaşma olarak bilinen bir sendrom. Özünde bağlantısız gerçeküstü ve duyguları tanımlayamama deneyimi. Uyuşmuş hissettiğinde aynı zamanda bomboş hissediyorum ya böyle. Hani orta yerde, kopuk, hiçbir şey hissetmiyorum, dondum kaldım. Dışarıdan bir gözlemci gibi kendime bakıyorum neredeyse. Hayatını içinde yaşamadan görüyorsun. Ayrıca düşüncelerini ya da eylemlerini, kontrolünü kaybettin onların üstünde. Hiçbir şey hissetmiyor musun? Duygusal olarak boşlukta hissediyor musun? Ailenden ve arkadaşlarından kopukluk hissediyor musun? Aynaya baktığında sanki farklı bir insan görüyormuş gibi mi hissediyorsun? Hayatı otomatik pilotta yöneten bir robot gibi mi hissediyorsun? Hayatında hiç neşe olmadığını mı düşünüyorsun? Günlük hayatında gerçeküstü bir duyguya kapılıyor musun? Bunlara evet diyorsan artık duygusal anlamda tam bir uyuşukluk durumu yaşıyorsun. Kendini çoğunlukla rol yapmış, yani tiyatroda oynayan biri gibi mi görüyorsun? İçeride seninle konuşan benle bağlantı kurmayan başka bir parça daha mı var diyorsun? Her şey ne kadar sahte. Küçük yaştan beri çok fazla, çok güçlü duygularla boğuşmuş olabilirsin. Bu yüzden başa çıkmanın bir yolu olarak uyuşmayı bulmuş olabilirsin. Çocukluk ortamın şiddet dolu, güvencesiz olabilir ve bu yüzden olan bitenden kopmaktan başka seçeneğin olmayabilir. Vahşi doğada kendini savunma, hayatta kalmak için olmazsa olmaz. Hayati tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarında hayvanlar ya geri çekilir ya saldırır, tehdit edici pozlar alır, zehir püskürtür veya kendilerini kamufle ederler. Biz insanlar fiziksel tehlike veya duygusal travmayla karşı karşıya kaldığımızda ne yaparız? Sözlü veya fiziksel olarak misilleme yapabiliriz, kaçabiliriz. Bunlardan hiçbiri bir seçenek değilse kendimizden uzaklaşırız. Zihinlerimizin gerçekliği inkar ederek yaşayabileceği bir bölgede kaybolarak gerçek duygularımızı gizleriz. Yani kendimize çok sahteleşiriz. Kendimizden kaçarız. Çocuklukta istismar, ihmal veya diğer travma biçimleri gibi fiziksel veya duygusal olarak acı verici bir durum yaşadığımızda bir daha asla incinmemek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bunu dış dünyaya karşı bir duvar örerek yaparız. Gerçeğin ağırlığını taşıyamadığımız zaman elektrik devresindeki koruyucu bir mekanizma gibi uyuşukluk ve boşluk hissi devreye girer. Ne yazık ki bazılarımız için terk edilme, reddedilme, dehşet veya utanç duygusu travmatik olayın ötesinde devam eder ve uyuşukluk otomatik pilot tepkisi haline gelir. Sonunda etrafımızı ördüğümüz bu duvarların içinde yaşamaya alıştıkça gerçekte kim olduğumuzu unuturuz. Sadece dış dünyadan değil, aynı zamanda en içimizdeki tutkudan, mutluluktan, canlılıktan da uzaklaşırız. Şimdi duygusal uyuşmanın belirtilerine bakalım.
Birincisi, sevgi ve neşe de dahil olmak üzere olumlu olumsuz duyguları deneyimleyemiyor veya ifade edemiyorsun. İkincisi, televizyon izlemek veya herhangi bir şeyi ertelemek gibi zihni uyuşturan aktivitelerle rutin olarak meşgulsün. Bunlardan hiçbir zevk almıyorsun, ancak başka bir şey yapmak için bir motivasyon da hissetmiyorsun. Üçüncüsü, kendi bedeninden kopuk hissediyorsun, yorgun, cansız. Bedeninden açlık, susuzluk, yorgunluk veya diğer ihtiyaçlarla ilgili sinyaller almıyorsun. Dördüncüsü, film izlerken veya bazı haberleri alırken normalde duyguları harekete geçirecek durumlarda tepki vermiyorsun. Beşincisi, hayatının pasif bir gözlemcisi gibi hissediyorsun. Her anı canlılıkla yaşamak yerine hayat gerçek dışı görünüyor. Altıncısı, otomatik pilot modunda yaşıyorsun. Duygusal uyuşukluk veya duyarsızlaşma içinde gerçekten yaşamıyorsun. Hayatını seyirci koltuğunda izliyorsun. Yedincisi, bir zamanlar zevk aldığın aktiviteleri yapmaktan artık keyif almıyorsun. Anıların sanki başka birinin hikayesi gibi geliyor. Sekizincisi, sosyalleşmeye veya insanlarla iletişim kurmaya olan ilgin giderek azalıyor ve arkadaşlarından, ailenden uzaklaşıyorsun. Dokuzuncusu, gerçek seni kimsenin tanımadığını hissediyorsun ve yavaş yavaş kendini daha az tanıyorsun. Kendi ilgi alanlarını, tutkularını, hayallerini hepsiyle bağlantını kesmiş durumdasın. Onuncusu, kalıcı bir can sıkıntısı hissediyorsun. Eğer kendini bu duygusal uyuşukluktan çıkartmazsan, kronik fiziksel rahatsızlıklar şeklinde kendini gösterebilir ve hastalanabilirsin. Ve içindeki ses, yüksek benliğin sana, hayatını boşa harcıyorsun diye seslenebilir. Derinlerde hayatı dolu dolu yaşamayı, etrafındakilerin seni desteklediğini ve güvende hissettiğini hissetmeyi, onları geri planda tutmadan sevmeyi öğrenmen gerekiyor. Buradaki hayatın amacı neydi? Kader programını, senin seçtiğin kader programını burada uygularken beden robotunu da kullanarak duygularla deneyimin içini doldurmak ve bir olanın akaşasına, levh-i mahfuzuna kendini bilmesini sağlamak için sen kendini bileceksin ve duygularınla bileceksin. Kalemle, gözlerinle de bunları ruhuna işleyeceksin. Hayatı sev ve dibine kadar yaşa. Mutlu ol. Kendine zulmetme. Kendine zulmederken asıl zulüm ettiğin Allah'tır. ...25 Temmuz 2026'da Celceliyeti'ye zamansız mekansız şifreler eğitimini yapacağız. Bir uzmanlık eğitimi derinlere inmek için. Kötülüğün sebebi ne? Neden bu kadar kandırıyor? İyilik çok mu zor? Gizli doktrin ve gayb alemlerinin açılması, Celceliyeti'ye duası, İsmi Azamı ve tüm sırları. Allah'ın Bedi ismi ne demek? Bedi'nin arkasında ne var? Celceliyeti'ye havas ve esrarı. Celceliyeti'ye içindeki mukatta harfleri, esmalar, Süryanice esmalar, ayetler, Celceliyeti'ye ve astroloji ilişkisi. Celceliyeti'ye ile bilincinizi arındırma şifa çalışmaları. Celceliyeti'ye beyitleriyle kapalı kapıları açalım detaylı çalışma. Hatemi, Süleymani ve Celceliyeti'ye İsmi Azamı. 7 harfin sarı ve Fatiha. Hazreti Ali'nin ağlatan hayatı. Hazreti Ali'nin ilmi yolu, gerçek İslam yolu. Hazreti Ali'nin kaybolan gizemi, Zülfikar kılıcı. Celceliyeti'nin cinlerle ilgisi. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in sonrası Alevilik. Hazreti Adem'den gelen Mührü Süleymani sırrı. Berhetiye ve 5 ayet sırrı. Cevşen-ü Kebir sırrı açıklaması. Evrad-i Kutsiye duası açıklaması. El-Kulubut Dariya yakaran gönüller duaları. Zikir nedir? Derine inelim.
Sekine duası, Cünnetil Esma ve 19 Hacet namazı bağı, İbnül Arabi'nin salavatları, İmam-ı Gazali'nin duaları ve korunmaları, dualar, vefkler, büyüler ve çözümleri, örnek hayatları da inceleyelim. Her bir fert, kazandıklarına karşılık Allah katında tutulan bir rehindir. Müddessir 38. Burada anlatılan sır nedir? Ruhun karanlık odaları ve ışığa çıkış yolculuğu. Artık kıyam zamanı, bilmediklerimizi öğrenmenin zamanı. Hazreti Adem elmayı kopardığı zaman artık bizim gibi oldu denmesinin arkasındaki hakikati bilme zamanı. Kıyam, ey insanoğlu, tekrar ayağa kalk ve doğrul, kendini bildir. Kendini bilen Rabbini bilir. Hepinizi bekliyorum 25 Temmuz'da sevgili dostlarım. Allah ilmimizi arttırsın, hak yolunda yürümeyi hepimize nasip etsin inşallah.